Herkese selamlar. Bir önceki videoda karavan hayatı bana uygun mu? Ben karavanda yapar mıyım, yapamaz mıyım? Pardon, şurada hidroforu kapatacağım, arada ses yapıyor. Unuttum. Herkese merhaba. Bir önceki videoda karavan hayatı bana uygun mu, uygun değil mi? Bunun üzerine konuşmuştuk. Bu videoya devam ettiğinize göre artık hani kendinize uygun olduğunu düşünüyorsunuzdur. O yüzden ana başlıklı olarak en büyük soruya geldik. Çekme karavan mı, motokaravan mı? Burada ben genel olarak cevapta tabii ki size hani çekme karavanla ilgili cevapları verebilirim. Motokaravanla ilgili sadece yorumlarda bulunabilirim. Çünkü tecrübe ettiğim bir şey değil. Biz de biliyorsunuz bir çekme karavan kullanıyoruz. O zaman başlayalım yavaş yavaş. Hangi karavan çeşidi? Öncelikle bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. İki tane temel karavan çeşidi var. Çekme karavan ve motokaravan. Çekme karavan dediğimiz karavan çeşidi bir araç vasıtasıyla bir yerden bir yere götürülen karavan çeşidi. Motokaravan çeşidi dediğimizin içinde camper vanlar, işte alkovenliler, semi entegreler gibi gidiyor. Temel olarak bunların birbirleriyle ilgili farklarını konuşacağız burada. Çekme karavan, neden çekme karavan ya da neden motokaravan almalıyız? Bunların hangisini neden tercih etmeliyiz? Birincisi, siz karavanla nasıl bir seyahatte bulunmak istiyorsunuz? Bu önemli faktörlerden bir tanesi. Hafta sonları kısa seyahatler, işte yılda bir iki kere uzun seyahat yapacağız. Genel olarak kamp alanına gideceğiz, karavanımızı bırakıp etrafı gezeceğiz falan gibi bir düşünceniz varsa yönünüz zaten çekme karavan olmak zorunda. Yok, ben çok uzun seyahatlere gideceğim. Gittiğim yerde bir kamp alanı istemiyorum. Aracım komple bana kendi kendine yetmeli. Yani hani bir 10 gün belki yetmeli gibi bir düşünceniz varsa, işte atıyorum ben doğu turuna gideceğim. Bir kamp alanı bulamam, bir su bulamam ya da işte elektrikle ilgili dertleri düşünmeyeceğim gibi konuları düşünüyorsanız sizin yönünüz motokaravan olmalı. Neden bunları bu şekilde anlatıyorum? Çekme karavanların ortalama su depoları 100 litreye kadardır maksimum. Ama motokaravanlarda bunu 250-300 litreye kadar çıkartabiliyorsunuz. Biz atık suyumuzu bir tankta toplayıp onu boşaltmamız gerekiyor. Haricen bir tank kullanıyoruz bunun için. Motokaravanlarda gri su dediğimiz, yani o atık suyu bir kendi deposunda toplayıp müsait bir yerde bir kanalizasyon hattına boşaltma imkanları olabiliyor. Biz birçok ihtiyaç için daha kısıtlı zamanlar, yani 2 gün 3 günlük bağımsızlık yaşayabilirken motokaravancı arkadaşlar bu sürede sonsuza kadar çevirebiliyorlar. O yüzden hani burada nasıl bir gezi yapacağımızı karar vermemiz gerekiyor. Biz gezilerimizi dediğimiz gibi günübirlik, birkaç günlük hafta sonu tatilleri, yılı birkaç kere tatil yapacaksak motokaravan ekstradan bir araç. Haliyle bir araç olduğu için bunun vergisi, muayenesi, kendi sorumlulukları, sigortası, kaskosu gibi konular devreye giriyor. Ve hani ekstra bir araç olmuş oluyor. Yani hane içinde ya da şahsınıza ait ekstra bir araç olmuş oluyor. Çekme karavanda yani birkaç günlük tatiller için kullanacağız, kısa tatiller için kullanacağız falan diyorsanız bu maliyete girmemeyi anlayabiliyorum. Aynı zamanda şu konu var. Çekme karavanda biz kendi günlük hayatta kullandığımız aracı çeken araç olarak kullandığımız için bir araç maliyeti olmayabiliyor duruma göre. O yüzden hani buradaki tercihler biraz daha kişisel konulara geliyor. Zaten video serisinin başında da bahsettiğimiz gibi bu konular tamamen kişisel olarak her şey ilerleniyor. Siz sadece burada artı eksileri değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela çekme karavanın avantajları nedir? Bunlardan bahsedelim önce. Ekstra bir araca ihtiyacınız yok. Kendi hanenizde kullandığınız araçla kullanabilirsiniz. Nispeten giriş maliyetleri daha düşük. Bir sigorta, vergi gibi sorumluluklarınız yok. Bir tatile gittiğiniz zaman bir yere karavanınızı bırakıp aracınızla etrafı keşfedebilirsiniz, gezebilirsiniz. Bu zaten çekme karavancıların en büyük çekme karavan tercih etme sebeplerinden bir tanesi. Ama bunun yanında nasıl dezavantajlar var? Birincisi, çekme karavanına seyahat o kadar da konforlu bir şey değildir. Yani aracınız ne olduğundan bağımsız olarak, çünkü çekme karavan dediğim şey çok aerodinamik bir yapı değil. Cephe rüzgarlarından, karşıdan gelen rüzgarlardan çok fazla etkileniyor. Bunun yanında süratimiz direkt düşüyor. Yani hani bizim yasal limitlerimiz aşağıda süratle ilgili. Bu arada kusura bakmayın, çok terliyorum aynı zamanda.
normal sürüş süratlerimiz yavaş. Viyadüklerden geçerken, bir yerden geçerken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ara sokaklarda dolaşmak, efendime söyleyeyim, bir göbekten dönmek, bir yere yanlış girdiğimiz zaman geri çıkmak gibi konular bizim için sıkıntı. Ne kadar karavanların boyutlarını işte hani 3 metreden 7 metreye kadar hesap etsek de arabayla birlikte birleştiği zaman bu mesafe iyice uzuyor. Bizim şu an kullandığımız karavan 3 metre 10 santim. Aracımızla birlikte birleştiği zaman tam olarak 2 tane araçla aynı boyuta tekabül ediyor. Bunu da düşündüğü zaman bir yerden bir yere girerken, bir yerlerde dönüş yaparken, hareket ederken bu size ekstra bir zorluk sağlıyor. Ki geri gitmek zaten çekme karavancılığın en büyük derdidir. Bunu tecrübe edip öğrenmek ciddi zaman harcıyor. O yüzden hani bir yerde aracı bırakıp yürüme konuları devreye giriyor. Örnek veriyorum, market alışverişi yaptığınız zaman ben oraya girerim ama çıkabilir miyim sorusu gelmiş oluyor. Motokaravanlarda böyle konular nispeten daha kolay. Çünkü bir minibüs boyutundasınız. Minibüs boyutunu hesap ettiğimiz zaman 1,5 araba gibi boyuttan bahsettiğimiz zaman 1 metre 2 metre daha kısasınız. Aynı zamanda işte geri manevrası derdiniz yok vesaire falan derken daha kolay. Aynı zamanda motokaravan dediğimiz araç bir aracın üst yapısı olarak yapıldığı için aerodinamik hesapları nitelikli olarak daha iyi. Ve bu sebepten dolayı karavanın rüzgarla etkileşimi, yolculuk konforu, seyahat konforu konusuna değindiğim zaman motokaravan çekme karavandan daha rahat bir şey. Çekme karavanın ne avantajı var dediğimiz zaman motokaravana? Dediğimiz gibi yani çekme karavancılığın en büyük avantajı olarak karavanı bir yere bırakıp istediğimiz yerleri keşfedebiliyoruz. Bunun için aracımıza gerekirse yani ekstra bir araç daha taşımak zorundayız. Bazı çekme karavancı arkadaşlar mesela ufak elektrikli motosiklet, bisiklet vesaire taşıyorlar karavanlarında. Sadece işte bakkala gidip gelmek için. Çekme karavanda karavan sabit olduğu için bakkala gitmek istediğimiz zaman atlıyoruz, bakkala gidiyoruz, geliyoruz. Bir aracı toplamak ya da ekstra bir şeye ihtiyacımız olmuyor. Giriş maliyetleri motokaravanda maalesef daha pahalı çünkü hani bir aracın üzerine yapmamız gerekiyor. Pardon. Ve bu araç maalesef hani ortalama Türkiye şartlarında şu anda 200 bin lira civarında başlıyor. İçine yaptığımız şey donanıma göre artıyor ve artıyor. O yüzden her birinin birbirine göre çok büyük avantaj ve dezavantajları var. Bu konu tamamen gene bir önceki videoda ya da bu videoda da bahsettiğimiz gibi bunlar kişisel tercihlerle alakalı şeyler olacak. O yüzden bu kişisel tercihleri önerip bir artı eksi şablonu yapmak, motokaravanın avantajları size ne kadar uyuyor, çekme karavan ne kadar uyuyor gibi hesapları yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda ne olursa olsun biz de aynısını yaptık. Herkes aynı şeyi öneriyoruz. Karavanı almadan önce kesinlikle bir kiralama yapın. Bununla ilgili isim vermek için yani reklamla ilgili zaten durum olmadığı için biz daha önceden Avis'ten kiraladık. Çekme karavanı kiraladık. Bazı işte motokaravan kiralayan bir sürü firma var. Bunlardan karavanlarınızı kiralayıp uygun mu değil mi test etmeniz gerekiyor. Çünkü bugün Türkiye şartlarıyla hani ortalama çekme karavan da olsa, motokaravan da olsa 200 bin liralardan bahsedilen fiyatlarla bu işlemlere girdiğimizi hesap edersek bu çok yaban atılacak bir para değil şu anki şartlarda. Bizim için şu anki şartlarda biz daha çok hani çalışma hayatımızın durumundan dolayı kısa seyahatler, birkaç zaman günlük seyahatler ya da yıllık izin kullanaraktan, hareket ederekten bir gezi seyahati düşündüğümüz için bizim hayatımız şu anda çekme karavanda devam ediyor. Ama ileride tam zamanlı karavanlı gezi yapma gibi ya da uzun geziler yapma gibi bir duruma düşersek biz de motokaravana yöneleceğiz. Çünkü burada ciddi bir yolculuk konforu var. Çünkü o araç hani uzun seyahatler yapması, uzun kilometreler yapması için tasarlanmış bir araçı karavan olarak kullandığınız için bunun avantajları var. Aynı zamanda motokaravanlar bildiğim kadarıyla ya 1. sınıf ya 2. sınıf HGS'ye sahip. Ondan tam emin değilim ama çekme karavanla ilgili söyleyebilirim ki 3. sınıf HGS'yi kullanıyoruz. Bu da şu demek. 3 metrelik bir karavanınız dahi olsa otoyollarda 2 katı fazla fiyat ödüyorsunuz. Sizin çünkü sınıfınız otomatik gişeler 3 dingilli araç olarak ölçüyor ve 3 dingilli aracın bedelleri ortalamada özel otoyollarda 2 katı, devlet otoyollarında 1,5 katı olması gerekiyor. Bu da totale vurduğunuz zaman aslında ciddi bir bedel oluyor. Ama motokaravanlarda yani ondan çok emin değilim ama galiba 1. sınıf M belgeli araçlara M belgeli araçlara geçtiği için 1. sınıf olması gerekiyor. Onu bir motokaravancı arkadaş alta yorum olarak yazarsa sevinirim. Hani ya da bilen birisi varsa teyit etmek amacıyla aşağıya bir yorum olarak bırakırsanız sevinirim ama
çekme karavan 3. sınıf dediğim gibi. Bu da yani seyahat yolculuklarının, seyahat masraflarını otomatik olarak katlıyor bizim için. Çekme karavanın dezavantajlarından bir tanesi seyahat sırasında, şimdi motokaravanın avantajı aslında daha doğrusu biz aracımızı işte X bir şehire gidip bir otoparka bıraktığımız zaman arkamızda bir güvenlikle ilgili şüphe duyuyoruz. Tabii bununla ilgili ekstra önlemler alabiliyoruz aracımızla bir yere giderken ama gene insanın kafasında hani karavanım sağlam mı diye düşüncekte kalıyor. Bu motokaravancı arkadaşlar için de var ama motokaravan, yani en azından biz Türkiye'de daha çok camper vanları kullandığımız için motokaravan olarak dışarıdan çok belli olan araçlar değil, minibüs olarak gözüküyor. Bu biraz daha güvenlik konusunda bir şehre gittikleri zaman gezi sırasında araçlarını bıraktıkları zaman en azından kapılarımız kilitli ve dışarıdan merak uyandıracak bir araç değil diye düşünebilir. Bu benim tamamen şahsi görüşüm. Belki de tamamen yanlış düşünüyor olabilirim ama motor çekme karavanda ben bir yere bıraktığım zaman, hatta mümkün mertebe böyle yerlerde karavanla arabayı ayırmıyorum ki hani birisi gelip almasın, merak etmesin, kurcalamasın. Ya çekme karavanda sıkıntı birisi karavanın çalması değil. Birisi karavanın içindeki şeylerin merak edip içine girmesi. Çünkü bugün camınızı kırmak demek sırf merakından dolayı ciddi maliyet demek. Kapıyı kırmak demek ciddi maliyet demek. Ama içeri girdiği zaman alabileceği bir şey olmamasına rağmen sırf o denemeleri yapması bile ciddi maliyetlere sokuyor bizi. Bu yüzden konuyu toplamak gerekirse siz karavan gezilerinizi nasıl yapacağınız, hangi aracı kullanacağınızla ilgili, hangi karavanı kullanacağınızla ilgili ana kriter olmalı. Uzun geziler yapacağız, aylar süren geziler yapacağız gerekirse diyorsanız sizin yönünüz motokaravan. Yok hafta sonları gezeceğim, birkaç günlük gideceğim, hafta sonları genelde hafta sonu kampları yaparım, yılda birkaç kere uzun seyahat yaparım diyorsanız sizin yönünüz çekme karavan olmalı, daha pratik olarak. Bu arada bunlar %100 doğru bilgiler değil. Çekme karavanıyla Avrupa'ya dolaşan bir arkadaşımız var. Aynı zamanda motokaravanı kapısının önünde yatan insanlarımız da var. Hiçbir şekilde gezmeyen, sadece hafta sonuna gider. Genel olarak hatlarını çizdiysek tercihinizi artık yapabilirsiniz. Serinin ikinci videosu olan hangi karavan konusuyla ilgili temel soruları size verdik. Artık bunlar üzerindeki soruları kendinize soraraktan tercihinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Serinin bir sonraki videosunda artık tabii motokaravandan çok bahsetmeyeceğiz. Çünkü bu konuyla ilgili çok büyük bir bilgi sahibi değiliz. Onunla ilgili bilgili olan arkadaşlar zaten siz de takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur ya da sorarsanız yönlendirebileceğimiz arkadaşlar olabilir. Instagram hesabından aklınıza gelen başka sorular da varsa lütfen sorun. Instagram hesabını bir yere bırakırım şurada. Bir sonraki videoda hangi çekme karavan sorusunu soracağız. Çekme karavanları çeşitlerinin hangisinin avantajları, dezavantajları, biz hangisini tercih etmeliyiz ile ilgili soruları cevaplamaya çalışacağız. Daha doğrusu yine serideki başladığı noktadaki ile şu andaki nokta aynı. Biz size sormanız gereken soruları vereceğiz. Siz kendiniz içlerinden cevap alacaksınız. O zaman şimdilik videoyu kapatıp bir sonraki video olan hangi çekme karavanı almalıyız videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.